Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle beden ölçü tablosu üzerinde biraz çalışma yaparak, daha sonra da serileme mantığını anlatarak bir çalışma yapalım. Öncelikle arkadaşlar sizler için çıkarttığım bu beden tablosunu ekranın durdurup resmini alabilirsiniz. Daha sonra beden dağılımını üzerinde sizlere ayrıntılı bir biçimde göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örneğin burada 36 beden, 38, 40, 42, 44 diye bedenlerimiz devam edip gidiyor. Burada arkadaşlar 44 bedenin göğüs kısmı 102 iken 46'da 108, beli 84 iken 90, basen 108 iken 112, 114'te olabilir arkadaşlar. Kalıp çıkartırken zaten 1/4 ölçülerimizi, bütün bedenimizin ölçüsünü böldükten sonra buçuklu çıkan sayıları yarım santim daha ilave ederek tam sayıya ulaştırarak, örneğin 31,5, 32 yaparak toplamında 2 santim genişletmiş oluyoruz. Bu yüzden buradaki ölçüler bedenin bolluksuz tam ölçüleri arkadaşlar. Tam ölçüleri, bunlara bolluk verirken çıkan sayıları yarım santim ekleyerek buradaki bollukları biraz daha genişletmiş oluyoruz. O yüzden kalıp çıkartırken hiç endişe etmeyin. Şimdi bedenlerden elimizde olan kalıbı bedeni nasıl genişleteceğiz ona bakalım. Şimdi arkadaşlar elimizde kalıbımız hazır. Serileme mantığı, bedenimizden sonra 1 santim. Bunu 38 farz edelim. 40'da 1 santim. 42'de 1 santim. 44'te 1 santim. 46'ya geçiyoruz. 1,5 santim genişleme yaptım arkadaşlar. ...38'den sonra 1 santim... ...yine 1 santim... ...yine 1 santim... ...ve 46'ya gelince 1,5 santim genişledim arkadaşlar. Belde de aynı şekilde... ...1, 1, 1... ...46'da 1,5 santim... ...basende de aynı şekilde... ...etek kısmında da aynı şekilde... ...serileme yaparken arkadaşlar... ...şimdi biz 46'da yaptık... ...46'dan sonra ne olacak? Yine 4 beden daha büyüyene kadar 4 santim... 1,5'tan sonra yine serilemeye geçiyoruz. Bu kaçtı? 46. Yine 1 santim. 48. 48 1 santim. 51 santim. 52 1 santim. 54'e geldik. Yine 1,5 santim arkadaşlar. 1,5 ve 1,5. Bu 46. Bu da 54 arkadaşlar. Genişlerken serimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi serimizi yapalım. Bir kabataslak mantığını, sistemi anlatayım. Daha sonra bedeni direkt nasıl keseceğiz onu anlatacağım. Buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Yan dikişler 1 1 1 devam ederken 46'da 1,5, ondan sonra yine 1 1 diye genişlerken 54'te yine 1,5 genişliyor arkadaşlar 60'a kadar. Gelelim kol evinin genişleme kısmına. Kol evinde yarım santim, yani 0,5 santim ya da 5 milim, hepsi aynı rakam. 0,5 santim 40'da, yine aynı şekilde 42'de, 44'te, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58'e kadar arkadaşlar hep yarım santim genişletiyoruz. Gelelim omuza. Omuzumuzda arkadaşlar yarım santim yukarı çıkıyoruz. Her bedende yarım santim, yani 0,5 santim
kol evinden 0,5 santim omuzlardan çıkıyoruz. Yaka ortasında 0,3 santim yani 3 milim çıkıyoruz arkadaşlar. 0,5 santim kol evinden, 0,5 santim hepsinden, bütün beden aralıklarından yukarı doğru çıktık. Bunu nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Bedenimizi, 38 bedenimizi çizdik. Yarım santim yukarı çıkıyorum. Yani bu şekilde. ...38, 40, 42, 44, 46, 48, 50... 52, 54, 56, 58 bedene kadar hepsini yarım santim çıktık. Şuradaki 38 bedenin yakasındaki noktayı şöyle bir işaretleyelim arkadaşlar. Buradan 3 milim yukarı çıkıyoruz. Şu noktadan 2 milim içeri giriyoruz. Yani şu noktadan 40'ta 2 milim içeri girdik. 38'in burada, 40'ınki 2 milim içeride. Yani omuz yarım santim genişlediği için yakamızı da buraya kadar buradan açmış oluyoruz. Eğer açmazsak, aynı tutarsak ne olur? Kolumuz çok büyür gider, omuzumuz. Bir yandan omuzumuzu genişletirken diğer yandan yakadan içeri girerek yakayı açmış oluyoruz. 3 milim buradan çıktık arkadaşlar. Geliyoruz bu şekilde. Çıkıyoruz. 2 milimle birleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde, şuradaki 2 milimle. Bunun tam karşılığı nerede arkadaşlar? Burada. Burada da 2 milim kayıyorum. 38'i 40'ın tepesine getirdim. 40'ın 38'in üstünde 40'ı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi 42'yi çiziyoruz. Yarım santim çıktım ve yarım santim çıktığım çizgiyle birleştirdim. Burada da 2 milim giriyorum. 3 milim yukarı çıkarak buradaki 2 milimle birleştiriyorum. Yani her bedende yukarı çıkarak bir üsttekinin 2 milim arkasına geçiyoruz. 3 milim buradan çıkarak buradaki yakanın başlangıcının arkasına geçiyoruz arkadaşlar. 8, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 milim kaydı arkadaşlar. Şimdi omuzumuzu yarım santim yükselerek her bir çizginin ucuna bağlıyoruz. Yine bunu çıkarak buradaki omuza bağlıyoruz. Buradaki çizgimizi buraya bağlıyoruz. Buradaki yarım santimi buraya bağlıyoruz. Buradaki yarım santimi buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Her bir çıktığımız yarım santimi bu şekilde bağlayarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Şurayı görmeyelim. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar ölçümüz 12. Burada da 12. Burada da 12. 12,5. 13, 14, 15 diye devam ediyor. Ölçü tablomuza göre devam ediyor arkadaşlar. Kolumuzu nasıl genişleteceğiz? Kolumuzu
Kalıbımızın kendisini, şu kısmını, kol evi kısmını çıktığımız bedenin 1 santimlik bölümün tam yarısının ortasına koyuyoruz. Yani 1 santimin ucuna değil, ortasına koyuyoruz arkadaşlar. Tam ortasına koyarsak omuzu da şuradaki yarım santimle birleştirirsek çizgimizi çok düzgün çizmiş oluruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim 40'ı seriledik. 42'ye yine 1 santimin tam başına değil, orta kısmına koyuyorum ki kol kavisim düzenli gelsin. 42 bedenin omuz kısmına koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütün çizgilerimizi birleştiriyoruz. Kalıbımızı bu şekilde birleştiriyoruz. Gibi arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde serimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bel kısmını birleştirirken hiç oynatmıyoruz. ...46'nın ucunu yine 46'nın belimizde olan kısmına yerleştirerek çiziyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi belden, basenden ve etek ucundan yanlarda birer santim genişleyerek serilerimizi yaptık. Yalnız ne yaptık? 46'da ve 54'te 1,5 santim genişledik arkadaşlar. Bu şekilde kalıbımızın kenar kısımlarını koyarak çizgimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi gelelim arkadaşımızın bedenimiz 90, 38 beden 90, yarısı 45, 4'te biri 22,5. Bu 22,5'u 23 yapalım arkadaşlar. Hep buçukları tam sayı tamamlayalım. 23. 2 santim bolluk verdiğimiz zaman 4'te birine 25, 1 santimde dikiş payı 26. Yani 26 santim 38 bedenimizin ölçüsü olduğuna göre bu arkadaşımız ne yapacak? Annesinin ölçüsünün 4'te birini bulacak. Annesinin ölçüsünün 4'te biri, tam ölçüsü 130 santim arkadaşlar. 4'te biri 32,5. Bunu 33 tamamlayalım. 33. 3 daha verdiğimiz zaman 36 santim. Yani bedenini 58 bedeni büyütmek için bunu bedenini önden tutacak. 36 santimi burada arayacak. 36 santimi burada bulacak arkadaşlar. Belde de aynı şekilde. Beli 125 santim. 4'te biri 31,5. Tam sayısı 32. 3 daha 35 santimi belinde arayacak. 35 santimi burada bulacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim kolumuzun serilemesine. Kolumuzun kalıbını çıkarttık. Hangi bedeni çıkarttıysak. Biz şu anda elimizde 38'e göre devam ediyoruz. Koldaki serileme mantığını da anlatayım size arkadaşlar. Kolumuzu yerleştirdik. Düz ipini aldık. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Düz ipini aldık. Ve kalıbımızı sabitledik. Yanlardan 5 santim. 5 milim, 5 milim, 5 milim. 46'ya kadar. 46 da arkadaşlar 7,5 milim.
46'da 7.5 milim. Yine 46'da 7.5 milim. Daha sonraki beden 54'e kadar yine yarım santim. Nereye geldik? 54. 54'e gelince yine 7.5 milim arkadaşlar. 0.75 santim genişlemiş oldu. Kol ağzında bilekte ne kadar genişleteceğiz arkadaşlar? 0.3. 0.3 hepsinde 0.3, 46'da ve 54'te 0.5 verebiliriz arkadaşlar. Bu tarafta da aynı şekilde 0.5 diye devam ettim. 46'da 0.7 verdim, 7.5 verdim. 54'te 0.7.5 verdim arkadaşlar. Yine kol ağzında 3 milim diye genişlettim. Şimdi kolumuzun tepesinde çıtımızın işaretini alıyoruz. Omuz çıtımızın 5 milim yani 0.5 santim hepsinde, bütün bedenlerde çıkıyoruz. Çıktığımız bedeni arkadaşlar yarım santimden geçerek kendi yandaki çizgisiyle birleştiriyoruz. Kol derinliğinde kol altı kısmına gelirken sıfırlayarak arkadaşlar. Her tarafta yarım santim değil. Tepede yarım santim başlıyor. Devam ediyor ve kol altına doğru gelirken 2 milim 1 milim diye sıfırlanarak kolun kendi yanındaki çizgisiyle buluşturuyoruz. Kolumuzun serileme mantığı da aynı. Şimdi biz bunu serilemiyoruz. Ne yapacağız? Bir büyük beden çıkartacağız demiştik. Biliyorsunuz ben kalıplarımı kolu ikiye katlayarak çıkartıyorum. 56'nın 130 arkadaşlar, 130 olan bedeni arkadaşımız 56 bedene giriyor. Basen kısmı 58 bedene giriyor. Ne yapacak arkadaşlar? Dediğim gibi bedende 36'yı bulacak. Basende de 38'i bulacak. Belinde 1/4 neyse onu bulacak demiştik arkadaşlar. Kol pazu genişliği de arkadaşlar tablomuza bakalım hemen. Tablomuzda arkadaşlar kol pazu genişliğimiz neymiş? 51 santim, 49-50 diyelim arkadaşlar. 51 olsun. 25,5 yarısını, kolun yarısını düşünüyoruz arkadaşlar. Kolun yarısını çıkartırken tepe düşüklüğünü basen ölçümüzün 1/4'inin yarısını veriyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Bu noktadan sonra pazu genişliğini verirken ne vereceğiz? 51 yarısı 25,5, 2 santim bolluk 27,5, 1 santim dikiş payı 28. 28,5 verebilirsiniz arkadaşlar. Buradan tam ortadan kenara kadar 28,5 ölçümüzü bulmuş olduk. Yani kaç santim genişlemiş olduk? Elimizdeki kalıba bakacağız. 4 santim, 5 santim. Şöyle bir hesaplama yapalım. 38'e göre 56, 1, 2. Şöyle bakalım arkadaşlar. Benim çizgilerim biraz minik. Gözlerimde astigmat. Şimdi bizim bedenimiz 38'di. 1, 2, 3, 4. Burada 1,5 atladı. 4, 5, 6, 7, 8. Yarım santim de burada var. 8,5 santim. Bu bedenden diğer bedene kadar genişlemiş oldu. Kol ağzında da 3 milim hesabını yaparak arkadaşlar burayla birleştiriyoruz. Kol ağız genişliğimizi öyle de yapabilirsiniz. Seri mantığı üzerinden de çok gitmeyin. Kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Kişinin bilek genişliğini ve pazu genişliğini hemen burada bulup şuradaki mantığı yarım santim yukarı çıkarak burayla birleştirmek. Yapacağınız tek şey bu arkadaşlar. Seri mantığının yarım santimiyle 2 milimiyle uğraşmayın. Elinizdeki kalıbı alıyorsunuz. Kişinin kendi ölçüsü var zaten mevcut. Kolun yarısından sonra pazu genişliğini verdiğiniz bollukla beraber pazu genişliğini buraya alıyorsunuz. Kol bilekliği ölçüsünü de buraya alıyorsunuz. Buradan yarım santim hesaplayarak 38, 40, 44, 46, 48, 56'ya kadar hesaplayıp burayla birleştiriyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız herhangi bir şey varsa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz.
daha sonraki videolarımda uygulamalı olarak anlatacağım arkadaşlar. Sağlıkla ve hoşça kalın. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.